Merhaba, iyi günler, iyi haftalar. Öncelikle dalgınlığımıza geldi ve çiçek almayı ihmal ettik bu hafta, bugün. Çiçeksiz yapıyorum yayını, özür diliyorum. Yarın telafi edeceğiz inşallah. Evet, bugün biraz CHP'den konuşmak istiyorum. CHP'den konuşmak istememin nedeni hafta sonu Afyon'da belediye başkanlarıyla bir toplantı yaptı CHP'liler. Orada 2-3 gün boyunca kapandılar, birçok konuyu ele aldılar. Bizim arkadaşlarımız da Medyaskop'tan izlediler. Bayağı verimli, hareketli bir çalışma olmuş belli ki. Bir diğer husus da toplantının olduğu sıralarda İstanbul'da bir takım CHP'lilerle bir sohbet etme imkanım oldu. Onlar da CHP'nin yeni kesimlere, ulaşamadığı kesimlere nasıl açılabileceği üzerine çok ciddi bir arama çalışması yapıyorlarmış. Onun üzerinden bir sohbet ettik. Orada onlara dile getirdiğim bazı hususları bu Afyon'daki toplantıyla da birleştirerek burada izleyicilere biraz aktarmak istiyorum. 25 yıl önce Refah Partisi İstanbul, Ankara başta olmak üzere belediyelerde bir zafer elde edince Türkiye'de ilk defa kendisinden olmayan, kendisinden korkan, asla oy vermeyi düşünmeyen kesimlerle de irtibata geçmenin imkanını yakalamış oldu. Büyükşehir belediye başkanları bir anlamda tramplen işlevi gördü. Orada yapılan faaliyetler, özellikle topluma yönelik bir takım hizmetler, doğrudan birinci elden yapılan hizmetler, Refah Partisi'nin aslında başkalarının gözündeki o katı, şeriatçı, kendinden olmayanı asla ciddiye almayan, onları dışlayan bir parti imajını kırmasında etkili oldu ve bunun da en büyük ekmeğini diyelim kim yedi? Yıllar sonra Adalet ve Kalkınma Partisi yedi. Ama arada da biliyoruz ki Refah Partisi çok önemli bir genel seçimlerden birinci parti çıktı. Koalisyon ortağı oldu. Erbakan başbakan oldu ve 28 Şubat'la beraber bu koalisyon yıkıldı. O tarihte Refah Partisi'nin birinci parti çıkmasında, ardından Adalet ve Kalkınma Partisi'nin tek başına iktidara gelmesinde ve yıllarca iktidarını sürdürmesinde en önemli yönlerden birisi kesinlikle belediyelerdi. Bir ayağı örgüt, bir diğer ayağı belediyeler ve burada izleyenler hatırlayacaktır. Bekir Ağırdır'la yapmış olduğumuz seçim öncesi ve seçim sonrası, son yerel seçim öncesi ve yerel seçim sonrası toplantıda AKP'nin hem örgüt hem de belediyeler ayağının ciddi bir şekilde sakatlandığı tespitini dile getirmişti Bekir ki çok bence de isabetli bir tespit. İşte bu anlamda CHP'nin önünde çok ciddi bir alan açılmış oluyor. Belediyeler, İstanbul, Ankara, İzmir zaten öyleydi ama yeniden İzmir, Adana, Antalya, Mersin, bütün bu yerler CHP için çok ciddi bir imkan. Nasıl bir imkan? CHP'den haz etmeyen, ona asla oy vermeyi düşünmeyen kesimler, nasıl 25 yıl önce Refah Partisi'nden, Milli Görüş Hareketi'nden haz etmeyenler belediye üzerinden bu antipatilerini önce empatiye, kimileri daha sonra sempatiye çevirdiyse, CHP de kendinden olmayan kesimlere, kendisinden uzak duran kesimlere belediyeler eliyle kolaylıkla ulaşabilir. Belediyelerin çok ciddi bütçeleri var. Bu bütçeler Ankara'nın bütün engelleme çalışmalarına rağmen ki Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda çok açık konuşuyor, sorun çıkartacaklarını söylüyor ama her şeye rağmen imkanları geniş ve belediyelerin özellikle AKP döneminden, geçmişte Refah Partisi, daha sonra Fazilet ve AKP dönemlerinden gelen bu belediyelerin çok ciddi bir takım sosyal hizmet mekanizmaları var. Bir takım kurumlar var, iş edindirme kurslarından öğrencilere burs vermeye kadar bir takım gelenekleri var. Ve biliyoruz ki Ekrem İmamoğlu bunları seçim döneminde ciddi bir şekilde dile getirdi. Özellikle kadınlara, çocuklara, öğrencilere ve yaşlılara yönelik
vaatlerinin seçilmesinde belli bir etki yarattığını kesinlikle söylemek mümkün. Dolayısıyla burası belediyeler, İstanbul, Ankara başta olmak üzere İzmir, Adana, buralarda CHP kabuğunu kırabilir. Aksi takdirde CHP yeni bir hayal kırıklığına yol açabilir ve var olanı da belli bir belediye imkanlarını tabii ki kullanır ama var olandan da olma, hani dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan da olabilir. Bu anlamda belediyeler çok ciddi bir sınav. Geçmiş örnekler var. Türkiye'de belediyecilik denince akla ilk olarak merkez sol partiler gelirdi. Büyük şehirlerde belediyeler denince ama daha sonra bunlar özellikle İstanbul'daki İSKİ skandalı ile beraber rüşvetle, yolsuzlukla beraber anılır oldu. Kötü bir miras bıraktı bu belediyeler. Ardından Refah Partisi adayları en çok rüşvetle mücadele iddiasıyla oy almışlardı. Ve o tarihlerde çok iyi hatırlıyorum gazeteci olarak. Bunlar en azından Müslüman, en azından rüşvet yemezler gibi bir yaklaşım vardı. Yolsuzluk olmaz gibi bir yaklaşım vardı. Bu belli bir süre gitti ve belli bir süreden sonra bu yaklaşım ortadan kalktı. Şu anda AKP belediyeleri denince akla usulsüzlükler, yolsuzluklar, kayırmacılıklar geliyor. Bir yıl örnek var. Artık insanlar kanıksamış durumda. O 25 yıl öncesinin bunlar dindar, en azından yemezler mantığının yerine şu anda bir süredir yiyorlar ama çalışıyorlar almıştı. Şimdi işte CHP belki yeniden o 25 yıl önce Refah Partisi'nin kendisine karşı yaptığı propagandayı bu sefer hayata geçirebilir. Bu büyük şehirlerde oy almasında, seçilmesinde, CHP'li adayların seçilmesinde AKP belediyelerinin özellikle büyük şehirlerde yaşadığı büyük kokuşmuşluğun, yozlaşmanın ve çürümenin etkili olduğu kanısındayım. Dolayısıyla CHP'nin önceliğinin buralarda işte bu tür yolsuzluk, usulsüzlük ve kayırmacılığa karşı çok açık, net ve şeffaf pozisyonlar alması olduğu kanısındayım. Ama şu ana kadar CHP'li belediyelerden yansıyan haberlere baktığımız zaman bir yığın olumsuz örnek çıkıyor karşımıza. Kendisine belediye iştiraki şirketlerde maaş yazan belediye başkanları, oğlunu, damadını vesaireyi atayan belediye başkanları gibi ve kısa süre içerisinde bunlar özür diliyorlar, geri alıyorlar ancak bunlar akılda kalıyor. Bu tabii ki sadece CHP'li belediyelerin yaptığı bir şey değil. Benzer olayları çok daha fazlasını yıllardır ve halen AKP'li belediyeler de yapıyor. Ama artık o zaten demin de söylediğim gibi kanıksanmış bir husus. Dolayısıyla CHP'li belediyelerin, belediye başkanlarının, belediye yöneticilerinin AKP'liler de yapıyor diye bir mazereti açıklaması asla söz konusu olamaz. Ama bunu yapmaya çalıştıklarını da görüyoruz ve bu tür olayların özellikle de medyanın büyük ölçüde siyasi iktidarın kontrolünde olduğunu da göz önünde alırsak çok daha hızlı bir şekilde ve çok daha geniş bir şekilde kamuoyuna duyurulduğunu ve duyurulacağını da biliyoruz. Dolayısıyla herhalde CHP'lilerin en çok dikkat etmesi gereken husus bu tür usulsüzlük, yolsuzluk ve kayırmacılık ihtimallerinin önüne geçmek. Ancak bu konuda yılların bu yerel yönetim imkanlarından uzak olmanın verdiği açlığı hesaba katarsak bunun işte o kadar kolay olacağını açıkçası sanmıyorum. Ama bu açlık, bu yıllarca buralardan istifade edememiş olmak hiçbir şeyin açıklaması, bahanesi, mazereti de olamaz. Bu yeni dönemde CHP'li belediyeler, CHP'nin ulaşamadığı kesimlere ulaşmasını nasıl sağlayabilir belediyeler üzerinden? Bir kere şunu unutmamak lazım, bu belediyelerden, büyük şehirlerde, İstanbul'da, Ankara'da, Adana'da, Antalya'da bir gelenek var. Bu gelenek özellikle İstanbul ve Ankara'da 25 yıllık Refah Partisi, Fazilet Partisi, AKP
belediye iktidarlarının oluşturduğu bir gelenek var. Onların esas olarak kendi tabanlarını ya da kendilerine yakın kesimleri gözettiklerini biliyoruz. CHP buradan kalkıp bu belediyeleri aldıktan sonra bunları iptal edip kendi seçim tabanını, yani seçmen tabanını göz önüne alırsa bence çok büyük bir yanlış yapmış olur. Bu mirası devralıp bu çizgiyi büyük ölçüde koruyup tabii ki usulsüzlüklere ve kayırmacılıklara meydan vermeyerek ama kaldığı yerden bir takım hizmetleri sürdürmesi durumunda o kendisine yabancı kesimlere ulaşması çok daha kolay olacaktır. Bunu yapabilecekler mi, yapmak isteyecekler mi? Çok emin değilim. Ama İstanbul ve Ankara'da özellikle şu ana kadar, ki çok kısa bir süre oldu, gelen mesajlar, verilen mesajlar, atılan adımlar bunun pekala yapılabilirliğini ve yapılmakta olduğunu bize gösteriyor. Bir öcü olarak algılanan belli kesimlerde, özellikle milliyetçi muhafazakar kesimlerde CHP'nin bir öcü gibi, öteki gibi algılanmasını belediyeler kırabilir. Bir diğer husus, Kürt sorunu meselesi. Biliyoruz ki CHP Güneydoğu'da neredeyse %1, %2, belki %5 bazı yerlerde oy alabiliyor. Bunun ötesine geçemiyor ve bu kolay kolay da mümkün olabilecek bir şey değil. Ama CHP özellikle belediye faaliyetleriyle büyük şehirlerdeki Kürt vatandaşları, ayrıca onlara yönelik bu öncelikle ne olabilir? Bir takım dil kursları vesaire olabilir. Kürt kültürüne sahip çıkma yolunda adımlar atabilir. Ya da büyük şehirler Güneydoğu'dan bazı belediyelerle bir takım kardeş belediyelik ilişkileri geliştirebilir. Bu yolla belki Kürt seçmenin birinci partisi olmasa bile ikinci partisi olma yolunda bir takım adımlar pekala atabilirler ve bu anlamda belediye imkanları özellikle İstanbul, Ankara gibi, İzmir gibi büyük şehirlerin imkanları bu işi kolaylaştırabilir. Sadece Güneydoğu değil, bugün CHP'nin İç Anadolu'da, Doğu Anadolu'da çok ciddi bir şekilde ülkenin ortasında ve hatta Karadeniz'in birçok bölgesinde çok ciddi bir şekilde kitleselleşme sorunu olduğunu biliyoruz. Buralarda özellikle İç ve Doğu Anadolu'da yok gibi CHP. Yine bu belediyeler hem yaptıkları faaliyetlerle dikkat çekerek hem de doğrudan buralara yönelik belediyelerin kendi imkanlarıyla buralara yönelik bir takım yardımlaşma, dayanışma faaliyetleriyle de buralara açılabilir. CHP'nin yıllardır yapamadığı Anadolu'ya açılımı, İç Anadolu'ya, Doğu Anadolu'ya açılımı büyükşehir belediyeleri üzerinden yapma imkanı olduğu kanısındayım. Bunun nasıl olabileceği konusu herhalde çok üzerinde düşünmek gerektiren hususlar değil. Çünkü gerçekten İstanbul Belediyesi, Ankara Belediyesi, ki Ankara özellikle İç Anadolu, Doğu Anadolu'ya ulaşmakta çok daha fazla imkana sahip. Onların imkanları gerçekten çok geniş. Tabii ki bir merkezi hükümet imkanına sahip değil. Tabii ki bunları yaparken kendi esas seçmenlerinin beklentilerini de öncelikle gözetmeleri gerekiyor. Ancak şurası bence kesin. Eğer belediyenin imkanları har vurup parmağı savurulmazsa, israf edilmezse, ki bütün CHP'li başkan adayları bunları özellikle vurgulamışlardı, yolsuzluğun önüne geçilirse, kayırmacılığın önüne geçilirse fazlasıyla kendi seçmenlerinin beklentilerini karşılamaya yeter. Ayrıca da Türkiye'de bir takım ihtiyaçları olan başka bölgelere de el uzatma imkanı verebilir. Bu anlamda CHP gerçekten çok önemli bir fırsat yakalamış durumda. Bunu becerip beceremeyeceklerini göreceğiz. Ama Afyon'da yapılan toplantı bu olayın parti yönetimi tarafından ve belediye başkanları tarafından ciddiye alındığını da gösteriyor. Tabii burada özellikle seçmenin ve ayrıca da CHP üyelerinin bir denetleyici rolü şart.
belediyeleri, belediye başkanlarını kendi başına bırakması durumunda onlardan şeffaf belediyecilik talep edilmemesi halinde, aşağıdan böyle bir talep gelmemesi halinde işler çok kolaylıkla rayından çıkabilir ve hep bildiğimiz aynı filmleri tekrardan seyredebiliriz. Evet, bitirmeden önce Barış Akademisyenleri davası konusunda Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararı memnuniyetle karşıladığımı, geç kalmış, eksik bir karar olduğunu vurgulamak istiyorum. Ve Barış Akademisyenleri konusunda kimlerin neyi nasıl yaptığı ve yapmadığını da tüm kamuoyu biliyor. Herhalde Anayasa Mahkemesi'nin kararından sonra birçok kişi iyice nasıl söyleyeyim, yaptıkları ve yapmadıklarından dolayı herhalde iyice utanmışlardır diye vurgulamadan geçemeyeceğim. Evet, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.